Arkadaşlar merhaba. Bugün size Wontek VT692 hareketli televizyon askısını tanıtacağım. Kurulumda herkes sıkıntı çekiyormuş. Muhtemelen ben de sıkıntı çekeceğim ama bakalım. Yanında da böyle olmazsa olmaz maske yollamışlar. Sağ olsunlar. Kasım 2022'de bunu 309 liraya mı ne aldım? Artık mukayesesini siz yaparsınız. Şimdi böyle hareketli. Televizyonun böyle ünite üstünde duvara asayım. Sağa sola döndürebileyim istedim. O yüzden bu ürünü aldım. Ne çıkacakmış? Başka da hiçbir şey yok. Bu kadar. Bunun nesinde sorun yaşıyor insanlar ya. Bunlar... Ama bunda bir şey yok ki aşkım. Millet şey yazmış yorumlara. Vay efendim, bir video çekseydiniz de en azından nasıl kurulacağını, zaten kurulu bu. Her şey hazır. Bunu duvara monte edeceğiz. Tamam mı? Şuralarından. Hiçbir şeye bakmama gerek yok. Ha, bu da bunun arkasında sanki kurulum şeması da var. Bak. Parçalar bilmem neler de adam bunu birleştirmiş. Biz sadece bunu duvara monte edeceğiz. Düz bir şekilde. Bunu da televizyonun arkasına, şu ikisini televizyonun arkasına takacağız. Bunu da buraya yapacağız. Bitti gitti bu. Bunun incelemelik çok da bir şey yok. Var mı? Neyse. Hadi montaja geçelim. Şimdi burada bir poşet yollamışlar. İçinde büyük biberler var. Şöyle bakalım. 3. Biz bu masayı sildik de makinenin içinden bu demonte şeyin içinden çıkan tozlardan kirlendi. Sonra bıdı yapmayın. Biz temizledik, sonra kirlendi. 6 tane biber. Bunu bir sürü, bunlar şey herhalde ya, cıvata kapakları. Dekoratif gözüksün diye bunları kapatıyor. Asıl vidalar bunlar herhalde. Bunları ilk önce deleceğiz duvara. Duvara sokacağız. Onu da birazdan göstereceğim. Bunlar da duvara monte. Ürünü bayağı sağlam gözüküyor. Metali güzel. 6 vida da burada var. Şunlar ne, birazdan ne olduğunu artık anlayacağız. Bilmiyorum. Bir sürü vida var. Bir de su terazisi yollamışlar. Böyle bakacağız. Mesela şu an zemin düz. Bak, yakınlaş buraya. Şu ikisinin ortasında olduğu zaman, iki çizginin ortasında düz. İyi, güzel. Su terazisi yollamaları güzel. Ondan sonra pullar bir sürü. Ben buradan vida arttırırım. Bu vidaların yarısı boşuna. Tamam, hadi kuruluma geçelim. Şimdi burası kaloriferden duvar kolonunun kenarına 240 santim. Tam ortalamak için aldım. Buraya da bir tane duvara monteli bir ünite alacağım. Dolap şeklinde. O yüzden tam ortası şurasına tekabül ediyor. Dümenimiz de bu. Şöyle ben elektrik bandıyla işaretledim. Oraya kadar deleyim. Daha fazla delmiyor, bir de duvarın anasını ağlatmayalım diye düşündüm. Hadi bismillah. Şimdi şu ok yönleri yukarı doğru olacak. Şu şekilde
asacağım. Bir de yanında su terazisi vermişler. Şurada geçirme bir yeri var. Şu şekilde. Şu şekilde. Bunun yönünü ayarlayacağız. Tam düz olması için. Yakınlaştır şuraya. Tam düz olacak şekilde. Daha sonra tam düz. Kalemle buraları işaretleyeceğiz. Şimdi çizdik arkadaşlar burayı. Toplam 6 tane bu vidadan vermişler. Birini buraya kullandık, 5. Şimdi asıl yükü çekecek olanlar yukarıda olduğu için aşağıdaki sadece sabit durmasını sağlayacak olan, yük çekecek olan vidalar değil. Ben yine 1, 2, 3 buraya, 1, 2 buraya çakacağım. O yüzden deleceğim şimdi. Arkadaşlar şimdi bunu bu şekilde taktığımızda kancaları, bu hiç sağlıklı bir şey değil. Şuraya çekelim. Bu televizyon nereden baksanız 10-15 kilo civarı var. Bunu buraya taktığımızda böyle televizyon öne doğru. Yani bunun ayarlamalarını en düşük seviyeye getirsem bile kancanın, bu şekilde düz durmasını istesem bile ki çünkü bu böyle ayarlanabilir yapmışlar. Aşağı doğru meyil verebiliyorsunuz. Hani bunu vermesek dahi bu kendi kendine biz bunu taktığımızda böyle aşağı doğru yönlü. Yani şurası sağlam, burası sağlam ama şöyle de göstereyim. Burası çok zayıf. Böyle bak yandan gözüküyor mu? Nasıl esnediğini siz de görüyorsunuz. Bu böyle esniyor ve çok emanet duruyor. Ben bunu böyle televizyonu arkaya ileri çekmekten çok çekiniyorum. Zaten böyle yüzü düşük duruyor. Çok sağlıklı olmuyor. Bunu da gittim buradan nasıl çözeriz? Aldık artık, kullandık, vidasını taktık bilmem ne. Muhtemelen geri almazlar. Burası sağlam. Şu taraftan çekelim. Normali bunun bu şekilde. Vidası bu şekilde. Ben gittim buradan bir tane uzun vida aldım. 2,5 liraya somun aldım. Bir de eskiden de duvarda takılıydı bu. Duvarda takılı ben bunu daha sağlıklı görüyorum. Şu şekilde takayım. Bu biraz daha sağlıklı duruyor benim gözümde. Çünkü bu kancalar bana ince ve zayıf bir malzeme geldi. Hani bunu tek tutan şuradaki kanca tüm televizyonu 2 tane kol şeklinde. Bu benim eskisi. Benim böyle bir imkanım vardı da o şekilde bunu kullanacağım. Bu şekilde takılıyor. Düz duruyor. Yukarı aşağı bombe verilmiyor. Yine de bunu siz kullanmak zorunda kalacaksınız. Bu problemi nasıl çözeriz diye düşündüm ben. Şimdi bu şekilde bunu ayarlamam gerekiyor. Şuradan göstereceğim. Diğerini alayım. Bu şekilde ben
şuradaki merkezdeki vidayı nalburdan 2,5 liraya alıp uzattım. Tam da çok da uzun bir şey almadım. Şurada bunu da nasıl yaptım? Şuraya gösterir misin? Şuradaki iki vidayı alttan söktüm. Bu mekanizmayı olduğu gibi aldım. Bu tarafa döndürelim. Buradaki vidayı burada da vardı. Bunu söktüm. Yeni bir vida taktım. Tekrar şey yaptım. Sabitledim somonla. Ve bu şekilde siz bunu kullanacaksınız yüksek ihtimalle. Bu şekilde buraya ekstra somonla şu şekilde sabitlersek bu daha sağlıklı. En azından şurayla bağlantılı bir yer. Çünkü buna yüklendiğinde bu çok aşağı kayabilir. Çok ince bir malzeme. En azından dedim merkezden sabitlersek bunu, ki benim televizyonumda ikisi bu şekilde denk gelmiyor. Arkadaki delikleri şuraya gösterelim. Buradaki delikleri bu şekilde taktığımızda bu aralık bu ikisini karşılamıyor. Örnek veriyorum. Bu böyle uyarken bu burada kalıyor. Yani buraya denk gelmiyor. O yüzden tek tarafı en azından sabitleyeyim. Tek tarafı da bu şekilde kalsın. En azından bir tanesi şuraya bağlı olsun istedim. Şimdi onu uygulayacağım. Ancak bu şekilde daha sağlam olur. Şimdi ben de ilk defa deneyeceğim. Daha bilmiyorum öne eğik olup olmayacağını, ama tahminimce olmayacak. Daha güzel olacak diye düşünüyorum. Şimdi şöyle çevireyim. Yine biraz yamuk durma var. Ama bir önceki kadar yüksek değil bu yamuk durma oranı. Bu tarafa getir kamerayı. Şurayı çekebiliyor musun? Ben alayım. Şimdi şuraya o bahsettiğim vidayı attım. Bakın, kanca durması gereken yerde durmuyor ama daha düz duruyor. Şu kadar oranda daha düz duruyor diyebilirim. Bu şekilde durmasa daha da yamuk duracaktı. Bakın şurası da boşluk kalınca ben öyle buradan esneme yapmasın diye bir de şuraya vida koydum, ama herhangi bir tehlikesi yok. Bu şekilde. Kamerayı tekrar. Ben yine televizyondan yönlendirme yapmaya korkuyorum. Hani panelden. Bu şekilde. Şöyle. Yani çok sağlıklı değil bence. Ben aldığıma çok memnun değilim. Onu söyleyeyim. Deneyimim şu an çok yok ama. Tamam, çeviriyorum ama korkuyorum yani. Çünkü televizyon en az 10-15 kilo civarı var. Ve bu yükü kaldırmaya çok da mecali yok. Şu var ya, şuralarda sıkıntı yok. Bunlar sağlam. Şuralar, ama bu direkt esniyor. Esnemesini azaltmak için de merkezden bir tane al buradan 2,5 liraya bir vida, bir somon aldım. Burayı merkezi sabitledim. Gerçekten en az 30 derece yukarı çıktı. Yani bu şöyle 30 derece daha yamuktu diyebilirim. Zaten televizyonu alçağa kurduk. İyice yere doğru bakıyordu. Hiç hoş bir durum değildi. Kullanılamaz haldeydi. Bunu bu şekilde 55 ekran Samsung QLED 55 ekran televizyonu, 55 inç. Bunu kaldırmaya yetmiyor. Ben kendi kendime farklı modifiye çözümler bulmaya çalıştım. Şimdi bu şekilde kötünün iyisi oldu. Şu şekilde duruyor. O kadar da eğik değil. Oturduğumda izleyebiliyorum. Bir sıkıntısı yok. Çevirebiliyorum. Ama korka çeviriyorum. Televizyondan tutmuyorum da işte şuradaki arka panelinden tutuyorum ve çeviriyorum. Duvara da diğer tarafından çarpmadan bu şekilde. Ben zaten bunu Amerikan mutfak yemek yerken de masadan izleyebilmek için heves ettim. Bu şekilde yine korka kullanacağım. Bir aksilik olursa size söylerim.
Ama bu buradan düşmez. Bunu sabitlediğim için. Burası sağlam oldu. Siz de bu kancalıların oradan benim yaptığım gibi bir vida atıp şu deliklerden birinden çıkıp oraya sabitleyebilirsiniz. Çünkü bunlar hiç sağlıklı değil. Bu bildiğin çok zayıf bir malzeme. Bu uzun ömürlü, bunu buradan yani taşıyabileceğini şüpheliyim. Belki taşıyordur. Belki hiçbir sorun olmuyordur. Çok fazla malzeme bilgim yok ama bu bana biraz zayıf geldi. Aynı şekilde arkadaki levhada çok zayıf. Bir şekilde biz kendi kendimize kullanmaya çalışacağız. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.